Ben yine bir yerlere gittim. Bu sefer Oslo. Otelimize yerleştikten sonra dışarı çıktık. Otelin önünde bir koşu vardı. Yani inanılmaz derecede çok insan vardı. Herhalde bütün Norveç'ten insanlar o gün oraya gelmişler. Otelin hemen yanında National Gallery vardı. Otelden çıkıp oraya yürüdük. Bu müzede dünyanın en ünlü resimlerinden biri olan, hatta 2014'te çalındığında olay olan Edvard Munch'un Scream adlı resmi bulunuyor. Ben burada en beğendiğim resimlerden bir video oluşturarak bunu Facebook'taki sayfama paylaşmayı düşünüyorum. Eğer merak ediyorsanız, resimlere karşı ilginiz varsa Facebook sayfama bakabilirsiniz. Aşağıda linki olacak. Müzede çok hoşuma giden şey, odanın ortasında bir heykel var, etrafında sandalyeler var. İsteyen gelip oturup o heykeli çizebiliyor. Daha sonra Slottspark'a gittik. Slottspark'en Kraliyet Sarayı'nın olduğu bir park. Bu parkın ilginç yanı da yapıldığı günden beri halka açıkmış. Bu şekilde kurulan ilk Kraliyet Saray bahçesiymiş. Akerbrygge diye bir açık alışveriş merkezine gittik. Burası sanırım daha yeni yapılmış, çok güzel bir yerdi, ben çok beğendim. Limanın yanında olduğu için liman boyunca bir sürü restoranlar, kafeler vardı. Biz de onlardan birinde oturup bir şeyler atıştırdık. Sonra otele dönerken fark ettik ki her yerde muz çöpleri var, muzlar var. Meğersem belediye bunları koşanlar için bedava sunuyormuş. Akşam yemeği için Miami diye dünyaca ünlü bir restorana gittik. Çok yakın zamanda 3. Michelin yıldızını almış bu restoran. Gittiğim en sıcakkanlı çalışanların bulunduğu, en samimi Michelin restoranıydı. Yemekler kulağa garip gelmesine ve garip gözükmesine rağmen son derece lezzetliydi. Yolunuz Oslo'ya düşerse çok tavsiye ederim. Önceden rezervasyon yaptırın. Ertesi gün pazardı. Pazar günleri Oslo'da her şey kapalı. Restoranlar kapalı, alışveriş yerleri kapalı. Biz de bir kiliseye gitmeye karar verdik. Kilisenin adı Mortensrud Kirke'ydi. Kirke kilise demekmiş. Bu biraz şehrin dışındaydı. Biz de metroya binerek gittik. Bildiğimiz kiliselere hiç benzemiyor. Onların pazar ayinlerini seyrettik. Oldukça eğlenceliydi. Bir sürü çocuk vardı. Sanırım 4 yaşındaki çocuklar için bir faaliyet yapıyorlardı. Emin değilim tabii. Anlamadım ne demek istediklerini tam olarak. Sonra metroya doğru geri yürürken bir markete girip bir şeyler alalım dedik atıştırmak için yolda. Ve Türk marketine girmişiz. Aklınıza ne gelirse vardı. Dürümden tutun patlıcan kızartmaya, Ankara makarnasına, hanımeller, biskrem, yumuşak beyaz peyniri, böreklik peynir, ekmek, pide. Aklınıza ne gelirse vardı. Oradan yine metroya binip Holmenkollbakken'e gittik. Bu 10 yıllardır Oslo'da kayak yarışmalarının yapıldığı bir merkez. Çok yüksek bir atlama pisti var. Aynı zamanda bir kayak müzesine sahip. Kayağın tarihini görebiliyorsunuz. Ben çok etkilendim o müzeden. Yani insanlar nasıl kayaklarla, ayakkabılarla kayak yapıyorlarmış. İnanılmaz bir şey gerçekten. Müzede ilgimi çeken bir başka şey, Borge Oslund sanırım doğru söylüyorsam, isimli bir adam Antarktika'yı baştan sona tek başına hiç yardım almadan gezmiş. Elinde kayığıyla ve kayaklarıyla. Bence inanılmaz bir başarı. İsteyenler kayak pistinin tepesinden zipline yaparak aşağı inebiliyorlardı. Biz inmedik, çok
güzel bir görüntü değildi çünkü. Ama çok kar yağmışken çok güzel görünüyor olabilir. Buradan aşağı inerken yolda bir tane restoran var. Zaten oradaki tek restoran. Orada biz de öğlen yemeğimizi yedik. Tabii ki bol bol somon yedik. Oslo'da bütün otobüslerde, metrolarda dikkatimi çeken şey, duvarlarda, camlarda hep böyle yazılar asılı. Sonradan öğrendik ki bunlar şiirlermiş. Yani adamlar şehrin her yerine şiirler asmışlar. İnsanlar yolda giderken şiir okusun diye. Medeniyet böyle bir şey olsa gerek. Oradan Vigeland Park'a gittik. Bu Oslo'nun en ünlü parklarından bir tanesi. Gustav Vigeland diye bir heykeltıraş tarafından tasarlanmış bir park. 212 tane bronz heykel var. Hepsini kendisi yapmış. Bu arada gittiğimiz her yerde dikkatimi çeken bir başka şey, spor yapan o kadar çok insan var ki yani herkes spor yapıyor. Hani spor yapmayan sadece turistler yürüyorlar. Geri kalan tüm lokaller koşuyor, spor kıyafetleriyle bir şey yapıyor. Hatta metrolarda yürüyen merdivenler yerine normal merdivenleri tercih etmek isteyenler için işaret koymuşlar. İşaretin üzerinde ekstra spor yazıyor. Türkçe'de inanılmaz bir anlam oluyor. Ertesi gün ben biraz şehri yürüyerek keşfetmek istedim. Çünkü bence şehri yürüyerek ve biraz kaybolarak en iyi şekilde tanıyabiliyorsunuz. Daha önceden gözüme kestirdiğim Eger diye bir küçük bir alışveriş yeri vardı. Oraya gittim çünkü çok tatlı bir kozmetik dükkanı vardı. Eğer giderseniz yolunuz Oslo'ya düşerse orayı da çok tavsiye ederim. Gene bulunmayan ama çok güzel markalar vardı. Ve çok güzel tasarlanmıştı mağaza. Sonra bayağı kendi kendime yürüdüm. Biraz kayboldum. Sonra tekrar yolumu buldum. Üniversitenin bahçesinde geziyorum. Sanki burada üniversiteye gidiyormuşum gibi. Çok güzel. Şimdi annemlerle buluşmaya gidiyorum. İlk gün gittiğimiz yere gideceğiz. Akerbrücke. Yine böyle cool olan yer. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Sonra uçağa. Bu arada bugün hava inanılmaz güzel. İlk birkaç gün bayağı donduk. Şu an sıcak basıyor kazakla. Çıkarmak istiyorum. Kilise çanları. Son olarak da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Oslo havaalanındaki deneyimim hayatımda geçirdiğim en pürüzsüz havaalanı deneyimiydi. Her şey tıkır tıkır işliyor. Ya adamlar iş biliyor yani. Bu gezimiz de bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz. Bir sonrakinde görüşürüz.